uzman doktor Hasan Örgen bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi tabii seyircilerimin hep bir ağızdan sorduğu tek bir soru var. Evet. Bel ve boyun fıtığında gerçekten ameliyatsız tedavi mümkün mü? Evet. Kalıcı bir şekilde bile. Bel ve boyun fıtığında ameliyatsız tedavi mümkün. Eskiden hastalarımız bel boyun fıtığı, yani bunlara bağlı ağrıları olduğunda öncelikle ilaç tedavisi alıyorlardı. Daha sonra ilaç tedavisine cevap vermeyen vakalarda fizik tedaviye yönlendiriliyordu. Daha sonra da fizik tedaviden sonra direkt cerrahiye yönlendiriyordu hastalarımız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu görüntüleme yöntemi, ameliyathane sistemlerinin gelişmesiyle birlikte nükleoplasti dediğimiz yeni sistem bir tedavi yöntemimiz var. Bununla mümkün olabiliyor. Nükleoplasti nedir? Nükleoplasti... Yani bu bahsettiğiniz tedavi yöntemi ameliyata oranla kesinin olmadığı değil mi? Kesi yok, sutur yok, yani dikiş yok, kanama yok. Girişimsel bir işlem. Ne kadar sürüyor? 30-45 dakika sürüyor. Ameliyathane şartlarında yapıyoruz. Lokal anestezi altında yapılıyor. Kısmi olarak da hastalarımıza hafif düzeyde bir sedasyon sağlıyoruz ki konforlu geçsin işlem. Sedasyon dediğiniz nedir? Sedasyon hastalarımızın hafif uyutulması, uyku hali. Zaman zaman onlarla konuşuyoruz, bulgularını soruyoruz. Yani bu da bizim komplikasyon oranımızı düşürüyor. Görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapıyoruz. Diskin merkezine ulaşarak özel kanüller yoluyla ozon, lazer ve radyo frekans yöntemleriyle birlikte diski küçültüyoruz, büzüştürüyoruz. Bu da oradaki fıtıklı alanın çekilmesini sağlıyor ve sinir üzerine bası kalktığı için hastalarımız hemen anında ağrılarından kurtuluyorlar bası kalktığı için. İşlem sonrası hemen aynı gün taburcu ediyoruz. Ve hastanede kalma falan yok yani. Hastanede kalma yok. Günübirlik bir işlem. Hastalarımız, yani Türkiye'nin her yerinden hastamız geliyor. Onları aynı gün taburcu edip yolculuyoruz. Yollarına da gidebiliyorlar. Böyle konforlu bir işlem. Peki biraz önce sordum ama yine bunun bir altını çizmek isterim. Evet. Şimdi ikisi de bir tedavi yöntemi. Ameliyatta, nükleoplastide. İkisi arasında en belirgin fark ne? Şimdi ameliyat uzun bir süreç. Ameliyatta kesi, cilt altı, kas dokular, bağ dokular kesiliyor. Hatta kemikten parça çıkarılıyor. Sonra diskin, omurlarımız arasındaki diskin bir kısmı alınıyor. Nükleoplastide ise böyle bir şey yok. Ne kesi var, ne dikiş var, ne kanama var. Özel kanüller yoluyla, iğneye benzer ince kanüller yoluyla ilerliyoruz. Görüntüleme yöntemleri eşliğinde. İşte içinden lazer proplarımız var. Çok balık misinası gibi düşünebilirsiniz. Çok ince. Onu içinden geçiriyoruz. Bölgeye ulaştığımızda oraya ısı uyguluyoruz. Ve yaş kuru üzüm gibi düşünebiliriz. O üzümün kuruduğunda büzüşmesi gibi diskin orta kısmını, selül kısmını küçültüyoruz. Bu da fıtığın gerilemesini sağlıyor ve sinir üzerine basıyı azaltıyor. İşlem çok hızlı sürüyor, 30-45 dakika gibi. Ameliyat süreci biliyorsunuz daha uzun. Bir de nükleoplastide hem boyuna hem bele aynı seansta müdahale edilebiliyor. Hatta bir bölgede, diyelim ki belinizde 2-3 seviyede fıtığınız var. Aynı seansta bunlara müdahale edebiliyoruz. Sadece süre biraz uzuyor. Yani en fazla 1 saat gibi oluyor. Onun dışında ameliyatta işte enfeksiyon riskleri yüksek, kanama riskleri yüksek. Bazen hematom oluyor, tekrar hastanın ameliyat olması gerekiyor. Bu gibi şeyler nükleoplastide olmuyor. Nükleoplasti günübirlik bir işlem. Ameliyat sürecinin biliyorsunuz iyileşme dönemi de uzun. İşte ameliyattan sonra işte 7-10 günde o dikişleriniz alınacak. Sürekli yatmak zorunda kalacaksınız. Belli bir sosyal yaşam ve iş gücü kaybı var. Sonrasında işte tam iyileşene kadar 2 hafta ile 4 hafta arası bir iyileşme süreciniz olacak. Nükleoplastide ise bu aynı gün hastamızı yapıyoruz, taburcu ediyoruz. 1-2 gün dinlenmelerini istiyoruz. Sonra normal fiziksel yaşamlarına dönüyorlar, ailelerine, iş hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş var. Hayat kaliteleri belirgin şekilde artıyor. Peki hocam,
yani ameliyat olmuş bir hasta. Evet. Çünkü şeyi de görüyoruz mesela toplumda da çok yaygın. Bel fıtığından, boyun fıtığından ameliyat oldum ama sonuç alamadım diyenler var. Ağrıları dinmeyenler var. Onlar ameliyat olmalarına rağmen nükleoplastiden destek alabilirler mi? Evet, bu hastalarımız nükleoplasti ile başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Şöyle, bir seviye, iki seviye yani 2-3 kez ameliyat olmuş hastalar bile fayda görebiliyor. Mesela 2 gün önce bir hastam vardı benim. 3 kez ameliyat olmuş. Hatta 2 şeyinde de platin de vardı ayrıca. Yine bu hastamıza sadece film olarak değil, muayenesine, kendini rahatsız eden işte hikayesine, ağrısı hangi bölgede bunları tam tespit edip bütün olarak değerlendiriyoruz. Sonrasında bir tedavi planı. Bu hastadan hastaya değişiyor tabii. Her hasta aynı olmayacağı gibi tedavi planı da farklı oluyor. Nükleoplasti ve kombine işlemlerle işte enjeksiyon yöntemlerimiz var, radyo frekans yöntemlerimiz var. Onlarla bir plan yapıp onun sürecinde ilerliyoruz ve hastanın tekrar ameliyat olmasına gerek olmadan bu ağrılarından kurtarıyoruz hastalarımızı. Yani çok büyük bir avantaj. Hastanın zaten ikinci, üçüncü ameliyat deyince bu ameliyat dokuları skarla iyileşiyor. Tekrar ikinci ameliyat şansı daha düşük oluyor, başarı şansı. Oradaki dokuları geçmek de affedersiniz zırh gibi oluyor orası. Oraları geçmek de cerrahi olarak daha zor oluyor. İkinci, üçüncü, dördüncü ameliyatlar çok zor oluyor. Aslında ameliyata yani ameliyat kötü demek istemiyorum. Şöyle bizim amacımız bu hastaların gelişme varken değil mi? Bu bizim asıl amacımız bu hastaları eğer ameliyat olabilecekse düzgün şekilde yönlendirmek. Eğer nükleoplasti şansı varsa bu hastanın uygun hastalarda hastayı ameliyattan kurtarmak. Yani böyle bir imkan sunmak hastalarımıza. Evet, yeni ve son çıkan gelişmeleri tıpta gerçekten takip etmek gerekiyor. Evet. Nükleoplasti de hastalar konusunda yüz güldüren bir tedavi yöntemi. Neden faydalanmayalım? Tabii. Peki patlamış fıtıklarda da yüz güldürüyor mu? Evet. Patlamış fıtıklarda da yüz güldürüyor. Şöyle bu hastalarımızı biz sadece film olarak bakmıyoruz. İşte az önce de bahsettim. Onların hikayeleri, ağrısı nereyi etkiliyor? Vücuttaki yani nöromüsküler sistemde onların dermatom dediğimiz alanları var. Ona göre tespit ediyoruz hangi bölgeden kaynaklanıyor. Sonra muayenesini yapıyoruz. O muayenede tespitlerimizi tam alıp tedavi planı oluşturuyoruz. Bu tür hastalarımıza hem nükleoplasti hem de bu kombine yöntemlerimizle kişiye yönelik uygun bir tedavi planı çiziyoruz. Pek çok hastamızda da çok başarılı sonuçlara ulaştık. Yani Peki, hastalarımız çok fayda görüyorlar bundan da. Fıtık dediğimiz şey tekrar eden bir şey herhalde hocam değil mi? Yani Evet. Allah göstermesin bir yerde bir fıtık tedavisi olduk. Yani fıtığımız çıktı. Nükleoplastiye tedavi olduk. Başka bir şekilde yani birkaç sene sonra başka bir noktadan da tekrar fıtık çıkabilir. Eğer buna yatkınlığımız varsa. Kaç defa denenebilir? Şöyle yani bu hastadan hastaya değiştiği için mesela bizim yaptığımız işlemlerde ya da cerrahi sonrası yani başarısız cerrahi diye bir kavram var. Yani fıtık tedavisi oluyorsunuz ama fıtığınız gerilemiyor. Tekrar cerrahi olmak zorunda kalıyorsunuz. Nükleoplasti işlemi eğer hasta kendine dikkat ederse, çünkü biz omurga bütünlüğünü falan bozmadan özel kanüllerle ilerlediğimiz için anatomiye çok zarar vermiyoruz. Ve oradaki diskin bütünlüğü duruyor. Sadece iç kısmı, merkez kısmına, çekirdek kısmına etkilediğimiz için o omurganın etrafındaki kaslarımız, bağ dokularımız hepsi omurgamızı koruyor. Cerrahide bu bütünlük bozulduğu için tekrarlama riski daha da yüksek oluyor. Bizim yaptığımız işlemlerde de bazen nadiren de olsa hasta kendine dikkat etmezse, düşerse, çok ağır kaldırırsa bu gibi durumlarda tekrarlama oluyor. Ama aynı şekilde 30-45 dakikada işlem lokal anesteziyle yapıldığı için çok büyük bir avantaj. Cerrahinin büyük yükü yok. Peki her ikisi aynı anda olabilir mi? Bel fıtığımız var, boyun fıtığımız var. İkisinde de aynı anda nükleoplastiden faydalanabilir miyiz? Evet. Şimdi bel ve boyun fıtığı aynı seansta nükleoplasti ile tedavi edilebiliyor. Hatta belinizde işte 2 seviye, 3 seviye fıtığınız var. Boynunuzda 1 seviye, 2 seviye. Aynı seansta birkaç seviyede fıtığa müdahale edilebildiği gibi farklı bölgelerde hem boyun hem bel müdahale edilebiliyor ve bayağı iyi sonuçlarımız oluyor.
Hastalarımız da çok memnun kalıyor. Çünkü cerrahi olsa işte boynuna ayrı bir seansta ameliyat yapılacak. Beline ayrı seansta ameliyat yapılacak. Çok büyük. Hasta açısından da yük. Mesela kronik hastalığı olanlar oluyor. Onlar anestezi alması risk olan yüksek yaştaki hastalarımızda da lokal anesteziyle uygulandığı için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Kadınlar mı erkekler mi daha çok risk altında bel fıtığı ve boyun fıtığı ile ilgili? Aslında kadınlar daha çok risk altında. Neden? Çünkü erkekle kadın biliyorsunuz tamamen ayrı. Hormonal dengeler var. Belli bir yaştan sonra bu kemik yapısı falan kadınların daha hızlı aşındığı için. Herhalde bu menopozdan sonradır değil mi? muhtemelen işte o yaşlara yaklaşınca zaten 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda çok şey oluyor. Aşırı kilo etkiliyor, işte yapılan işi etkiliyor. Aslında bir araştırma yapmışlar, ev hanımlarında çok gözükmüş. Neden acaba hocam? O İşte eşyaları kaldırmaktan değil eşyaları mi? dengesiz Eşyaları kaldırmak, bu kadar şey hizmet yapmak. etmekten. İşte çamaşırları kaldır. Mesela hanımların büyük bir şeyi vardır hep. İşte 10 kiloluk makine olsun, 12 kiloluk makine olsun. Aslında iyi değil çok makine. Bir anda atayım, yıkansın. Aslında daha az boyutlu, daha az kilogram şeyi olması lazım. Bir de dengeli kaldırmaları lazım. Ütü yapmak da galiba uzun süre Ütü ayakta yapmak da kalmak da tabii. bel Uzun fıtığını süre ayakta tetikliyormuş. kalmak. İşte ofis çalışanlarında oluyor. Fabrika çalışanlarında. Bu yol çalışanlarında ağır işte taşlarla uğraşıp vibrasyon dediğimiz yol çalışanlarında sürekli titreşimden kaynaklanan kişilerde çok gözüküyor. En az gözüken de sporcular, askeri personel, yani sürekli fiziksel aktivitesi iyi olan insanlarda %1'in altında gözükmüş. Karın Bayağı düşük. kasları mı güçlü olduğu zaman bel fıtığına? Sırt kasları, karın kasları, onlar güçlü olduğu zaman aslında gençlikteki o kas potansiyelinin ne kadar ilerleyen yaşa taşırsanız o kadar sizin için ve yaşam için iyi oluyor. Şimdi valla şimdilerde çok sıklıkla görüyoruz. Sosyal medya var da hem kadınlar için hem erkekler için. Hani biz gençken aslında kaslarımız olsun isterdik ama şimdi yeni trendde özellikle belirli bir yaş üzerinde olanlara uzmanlar sesleniyor. Mutlaka kas yapın, Tabii, ağırlık kaldırın. Valla evde öyle boş boş televizyon karşısında oturmayın. Mutlaka bir ağırlık çalışın çünkü bütün hastalıklara şifa, bağışıklık sistemi bile Aynen öyle. güçleniyormuş. Çok kıymetli bir şey bu. Evet. Peki Kas potansiyeli çok önemli. şimdi nükleoplastiden fayda gördük diyelim Evet. ki bel ve boyun fıtığında. Tekrar etme riski var mı? Evet. Nükleoplastinin tekrar etme riski var. Nadiren de olsa tekrar ediyor. Biz işlemi yaptıktan sonra hastalarımıza bazı önerilerimiz oluyor. Ya işte kendini çok hırpalamamasını, hemen birden ağır kaldırmamasını, kademeli bir ilerleyiş. Mesela bugün 100 metre yürüdünüz, yarın 200 metre. Şimdi hasta ağrıdan kurtulduğu anda bizim hastamız serviste bile 1 saat geçmiş işlemden sonra kendini denemeye başlıyor. İşte hoplayıp zıplayanı mı dersiniz, koşarım diyeni mi şey yaparsınız. Biz onlara sakin olun diyoruz. 1-2 gün dinlenin. Ondan sonra kademeli ilerleme istiyoruz onlardan. Onlara dikkat ederseler çok bir tekrarlama olmuyor. Kalıcı bir işlem. Tekrarlasa da çok kısa 30-45 dakikada çözülebilen tekrar bir operasyonla, o girişimsel işlemle onu hallediyoruz. Koruma amaçlı yapılıyor mu? Koruma amaçlı diye bir şey yok aslında. Şöyle, şimdi MR'da gördüğünüz bir fıtık çok büyük olabilir ya da çok küçük olabilir. O çok büyük fıtık size bir etkisi olmayabilir, bir bulgu vermeyebilir. Küçük fıtık daha çok bulgu verebilir. Sadece görüntü olarak değerlendirmiyoruz biz hastalarımızı. MR'ına bakıyoruz ama onun muayenesi, hikayesi, ne yaşadı hepsini bütün olarak değerlendiriyoruz. Böyle önlemsel bir şey çok şey değil, uygun değil bence. Peki. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bel ve boyun fıtığında ağrılarımız varsa ve gerçekten ameliyatsız bir şekilde onları tedavi ettirmek istiyorsak nükleoplasti son dönemlerin en revaçta tedavi yöntemi. Herkes yaptırabiliyor mu? Kadın erkek. Yaş fark eder mi? Yaş çok fark etmiyor. Yani 14-16 yaşa da yaptığımız oldu. Yani 100 yaşa da yaptığımız oldu. Yaş sınırı da yok. Yaş sınırı yok. 2 gün önce bir hastam vardı İzmir'den. Genç bir kızımız, öğrenci. O da ameliyat olmuş bir seviyeden geçen yıl.
Ona rağmen Ne tekrarlamış. güzel. Ona uyguladık. Çok Geçti mi ameliyattan? Geçti. Şimdi adına ameliyat işlemle diyoruz geçti. ama adına Girişimsel ameliyat diyoruz işlem. ama girişimsel İşlem, evet. tedavi yöntemi nükleoplasti. Çok- Lütfen bir kenara not edin. Uzman doktor Hasan Örgen'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Size de ederim. ağrısız, sağlıklı, güzel günler diliyorum canlarım. Sağ olun.